Gather here today to celebrate one event in the life of one man, an event and a man that changed the world. Bugün biz bu kilisede toplanmışık önemli bir adamının hayatındaki önemli bir an kutlamak için o an ki dünyaya değiştiren bir andır. Celebriamo un evento che ha capitato un Signore che ha cambiato il mondo. Saint Paul, who is born here, who is from this place, experienced something which completely changed his life. Aziz Paulus bu kutsal topraklarda doğdu ve hayatında güzel bir tecrübe yaşadı. O tecrübe ki dünyaya değişti. But what we remember today is not only for Saint Paul, but is for each one of us in our own hearts. Biz bugün sadece Aziz Paulus'u hatırlamıyoruz ama bu olay aracılığıyla her birimizin hayatını anlıyoruz. Already we know that Saint Paul was a man on fire for God. He had zeal for the Lord. Aziz Paulus işten olanı bir ateşe sahibiydi. O ateş ki her zaman Allah'a bağlı olan ateşi, hayatını değiştiren bir ateş. But his idea of God was boxed in, was narrow. His idea of God was not open. It was closed. Allah olan fikri, Aziz Paulus'un fikri, Allah olan fikri hiçbir zaman bir açık bir fikir değildi. He had his idea of who and what God was, and his idea was not really who God was. Ama onun öyle bir fikir vardı ki Allah olan fikri açıklamıyor ama o da kendisi anlamamış ki Allah nasıl bir şeydir. He could not accept that God could become a human being in Jesus and that Jesus had a message. Hiçbir zaman anlamadı ki Allah insan olabilir, insanları arasına gelebilir ve aramızda yaşayabilir. But God saw the heart of Saint Paul. He saw the goodness in his heart, and he reached down and he literally knocked Saint Paul off his horse. Ama Allah onun kalbini gördü ve Allah olanı sevgini gördü ve gerçekten onun hayatına girdi ve öyle gerçek Allah kim olduğunu ona gösterdi. God's love for Saint Paul was so great that God had to come powerfully into his life. Paulus'a olan sevgi o kadar güçlü ve derin ki gerçekten Allah ilk adım atıyor ve Paul'un hayatına giriyor ve onu değişiyor. Saint Paul before thought he saw clearly who God was, but in fact he was blind. Aziz Paulus dönmeden önce Allah gerçekten kim olduğunu görmüştüğünü zannetti. God had to make him blind in order for him to see. Allah onu kör etmesi gerekiyordu ki gerçek Allah kim olduğunu görmek için. God had to make this powerful man like a child in order for him to learn. Allah bu adama en güçlü olması gerekiyordu ki ve onu bir bebek gibi yapması gerekiyordu. Allah onu bebek gibi yapıyor. And this experience of Jesus, the resurrected Jesus, Jesus alive and living, completely changed the life of Saint Paul. Ve öyle bir giriş yapan Allah
Aziz Paulus'a gerçekten güçlü kılıyor ve onu en güçlü adam olarak dünyaya sunuyor. This experience gave him an inner power, a strength to go everywhere in the world and proclaim the love of Jesus. Bu Allah'ta olan bu özel tecrübe Aziz Paulus'a o kadar güçlü kılıyor ki bu adam bu tecrübeden sonra dünyanın her tarafına gidiyor ve bu müjdeyi, Allah'a verdiği müjdeyi paylaşmaya kalkıyor. This experience was so powerful that he was willing to suffer and sacrifice and even die for Jesus. Öyle bir tecrübe sahip oldu ki bu Aziz Paulus bu tecrübeden sonra her zamanı Allah için acı çekmeye, Allah için ölmeye ve en derin kötülüğü yaşamak bile hazır oluyor. So what does this mean for you and for me? O bugün bana ve sana ve seninle nasıl bir şekilde konuşuyor bu Aziz Paulus? You know, we are all sinners. We are all caught in sin. Biz biliyoruz ki her birimiz günahkarız. Biz bu günah olayı içinde tutuklanmışız. And maybe